Selamlar Ali, ben Mythical Merchant. Bugün Sorcerer oyuncularının seçmesi için düşündüğüm en güzel büyüleri ve oyunlarımda en çok kullanılan büyüleri sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi daha önce cantrip videolarını zaten inceledim ve kanalda bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü vesaire büyülerin yazılarını tek tek okuduğum, yorumladığım videoyu da hazırlamaya başladım. Onu da Patreon'da bulabiliyor olacaksınız arkadaşlar. Bugün sizlere önce bir cantrip'ten bahsedeceğim. Sorcerer's Burst, Sorcerous Burst cantrip'i. Bu cantrip'i Sorcerer'ın özel yapısını anlatan çok güzel bir cantrip. Hem element seçebiliyorsunuz bununla saldırdığınızda. Bir atak roll atıyorsunuz ve vurursanız D8 istediğiniz elementi vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Acid, Cold, Fire, Lightning, Thunder bunları vurabiliyorsunuz. Eğer ki crit atarsanız zarı 2 defa atacaksınız. Ve zarınız 8 gelirse zar patlıyor ve bir defa daha D8 zarı atıyorsunuz. Peki bunu kaç kere yapabiliyorsunuz? Mesela attığın 8 geldi, attığın 8 geldi, attığın 8 geldi falan böyle. O gün çok şanslısın. Bunu karizma modifier'in kadar yapabiliyorsun. Yani eğer ki karizma modifier'in artı 3 ise atabileceğin maksimum zar sayısı 3 oluyor. Bu çok yönlü bir cantrip. Yani ilk seviyelerde bir sürü çeşitli monsterlarla savaşabilirsiniz. Oyunun ne olduğunu bilmediğiniz bir oyunda da, bildiğiniz bir oyunda da, yani Fire Elementalle savaşıyorsan Cold vur abi. İstediğini vur. Sorcerer için süper bir cantrip. Magic Missile büyüsü ise şöyle bir büyü arkadaşlar. Siz birinci seviye olmasına rağmen çok güçlü bir büyü olan Magic Missile'ı yaptığınızda risk almadan direkt hasar vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve maksimum sonuç veren büyülerden bir tanesi. Neden? Çünkü bu büyüyü yaptığınızda 1d4 force hasarı veren, force'a direnen çok az yaratık var. 3 tane dart atıyorsunuz. Bunlar uçuşuyor havalarda ve isterseniz üçünü de ayrı ayrı hedeflere atabilirsiniz. İsterseniz üçünü de tek bir hedefe atabilirsiniz. 120 fitilinizde seçtiğiniz bu kişilere bunu vurduğunuzda ıska yok, save yok. Karar veriyorsun, vuruyorsun. Çat çat çat, bam bam bam. Magic Missile Sorcerer'lar için çok güzel bir büyü. Hiçbir cover önemli değil, böyle ucu gözüküyor, eli gözüküyor, adamın tak direkt vurabiliyorsun. Karşınızda can çekişen birisi mi var? Karşınızda düşmek üzere olan bir düşman mı var? Siper almış hayatta kalmaya çalışıyor falan. Magic Missile tak 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 bitti, temizledin. Garantili bir çözüm. Evet, aklınıza sorular geliyor biliyorum. Meta Magic çalışır mı Magic Missile'da? Arkadaşlar çalışmaz. Çünkü tek bir hedef değil Magic Missile. Sadece Empowered Spell falan gibi bir şey seçebilirsiniz. Yani daha fazla zarı tekrardan atmak gibi seçebilirsiniz ama onun dışında Magic Missile için çok da önermiyorum bu tarz Meta Magic yapmanızı. Başka büyülerde kullanın bence. Shield büyüsü Sorcerer'ın kırılganlığını ortadan kaldıran bir büyü. Çok iyi bir savunma büyüsü, artı 5 AC veriyor size ve bu saldırıyı gördükten sonra yapılıyor. Yani birisi sana geldi, vurmaya çalıştı, atak roll attı. Mesela 18 ile vurduysa, senin AC'n normalde 14 ise Shield büyüsünü reaksiyonla yaptığın zaman senin armorun 19'a yükseldiği için isabeti boşa gidiyor. Seni vuramıyor. Taktiksel bir refleks büyüsü yani bu büyü arkadaşlar. Üstelik komple bir round boyunca, bir tur boyunca geçerli olduğu için arkadaşlar size tekrardan sıra gelene kadar gelecek olan bütün atak rollara karşı artı 5 armorunuz devam ediyor. Çoklu saldırılarda çok ciddi fark yarattığını gördüm ben bunun. Ve ayrıca bir özelliği daha var. Magic Missile büyüsü. Az önce anlattığım büyü vardı ya. Magic Missile büyüsü Shield'da hiçbir şekilde vuramıyor. Yani diyelim ki sizin canınız az ve birisi Magic Missile'la sizi temizlemek, ortadan kaldırmak ve sizden kurtulmak istedi. O zaman hemen Shield büyüsünü yapıyorsunuz ve Magic Missile direkt o kalkanın üzerinde patlıyor. Hiçbir dart size gelmiyor ve kurtuluyorsunuz. Mage Armor ve Shield kombinasyonu ile ben Armor klasları 18'e 19'a gelen çok fazla Sorcerer ve Wizard gördüm arkadaşlar. Bu da onları çoğu melee karakter gibi, Fighter gibi, Paladin gibi yüksek armorlu bir seviyeye getiriyor. O yüzden Shield'ı mutlaka öneriyorum. Ve büyüsüne geldik. Aslında bu videoda ve büyüsünü anlatmayacaktım. Daha basit büyüler anlatacaktım ama belki bu anlatım hoşunuza gider ve uzun videoları izlemek için Patreon'a gelirsiniz. Şimdi şöyle arkadaşlar, web büyüsü bir örümcek ağı attığınız bir büyü. Crowd control yani kalabalık kontrolü konusunda Sorcerer'ların elinde çok sağlam araçlardan bir tanesi web büyüsü. 20 fitlik bir küpte birden beliriyor bu yaptığınız örümcek ağları. İçine giren veya orada başlayan düşmanlar Dexterity Saving Throw atıyor. Başaramazlarsa Restraint oluyorlar. Restraint ne demek arkadaşlar? Hızları sıfıra düşüyor, saldırıları dezavantajlı, onlara karşı gelen saldırılar yani sizin ve kankalarınızın yapacağı saldırıların hepsi avantajlı. Aynı zamanda Dexterity Saving Throw'larda da dezavantajları oluyor.
Yani düşmanı sadece yavaşlatmak için değil, web büyüsünü aynı zamanda düşmanınızı etkisiz hale getirmek için kullanabilirsiniz. Bu etki önce Dex save ile başlıyor ama sonra çıkmak için atletik check atması gerekiyor düşmanınızın. Ve yaratıklar genelde ya Dex'te iyidir ya da STR'de iyidir. Yani ya akrobatikte Dexterity Saving Throw'unda iyidir ya da atletikte iyidir. Zarlarınızdan bir tanesini tutma ihtimali yüksek olacak yani. Web'in güzel yanı sürekli bu alanda durması ve bir konsantrasyon büyüsü olması. 1 saat boyunca bunu tutabiliyorsunuz. Gördüğüm kullanım şöyleydi arkadaşlar. Kaçış planında bir koridora kesildi bunun benim bir sorcerer'ım ve oradan gelen yaratıklar onu yavaş yavaş yakmak zorunda kaldılar. Evet, bu yanıcı bir şey arkadaşlar. Firebolt, Alchemist Fire, bir torchla falan bunu yakabiliyorsunuz. A yandığında 5 fitlik bir yer yanıyor ve burada bize en altta söylediği gibi 2d4 fire hasarı veriyor. Eğer ki bu yanan yerde birisi varsa ona 2d4 fire hasarı veriyor. Bir pro tip vereceğim size. Havaya web kestleyebiliyorsunuz. Sonrasında yere düşüyor arkadaşlar. Yani havada uçan bir ejderha varsa bir web deneme şansınız olabiliyor. Turunuzda yapacak hiçbir şey yoksa böyle ona ağ atar, balıkçı ağları gibi ağ atarsanız onu belki restrainleyip yere düşürebilirsiniz. Çünkü restrain ne demek? Hızı sıfıra düştü demek. Hızı sıfıra düştüyse uçamaz. Geldik Sorcerer'ın alan etkili zeka bombasına, hipnotik patern. 30 fitlik bir küp ortaya çıkartıyorsunuz. Görsel bir illüzyon oluşturuyorsunuz arkadaşlar ve bunu gören herkes Wisdom Saving Throw atıyor. Eğer ki bunu başaramazlarsa charm oluyorlar. Ve incapacite ediyorlar. Böyle baka kalıyorlar oraya arkadaşlar. Hızları 0 oluyor. Ve ekstra bir saving throw yok. Bir tane save şansları var arkadaşlar. Tabii ki yaratık charm'a immunsa bundan otomatik olarak geçiyor olacak ama eğer ki devamında hiçbir hasar almazsa, hiçbir şekilde bir arkadaşı onu uyarmazsa, uyandırmazsa orada kalıyor. Oyunu o yaratık için pause ediyorsunuz. Sen bir dur abi diyorsun ve o yaratık orada duruyor. Bu büyüyü oyuncularım genelde savaşın başında kalabalık yerlerde düşmanın bir grubunu pasif hale getirmek için atıyorlar. Geri kalanlarla, büyüden etkilenmeyenlerle de tek tek ilgileniyorlar arkadaşlar. Ben bu büyünün Fireball'dan çok daha fazla savaş kazandırdığını gördüm. Çünkü Fireball öldürmezse hasar alıyorlar, geçiyor. Ama hipnotik patern komple onları devre dışı bırakıyor arkadaşlar. Ve unutmayın, bu büyüyü Saddle Spell Mathemagic'le görünmeden atmak mümkün. Counter spell yemeden bu büyüyü atmak mümkün. Özellikle sosyal ortamlarda bu büyüyü atarsanız, yani anlaşılmasını istemiyorsanız tam bir roleplay silahına dönüştürebilirsiniz. Bir anda belirip yok oluyor. Sizin yaptığınızı bilmezlerse problem olabilir. Sadece 1 dakika sürüyor. Ona dikkat edin. Sorcerer olmak sadece güçlü büyüler atmak, hasar vurmak değildir arkadaşlar. Ne zaman, nasıl, neye, hangi matematiğle büyü atacağınızı çalışırsanız hiçbir wizard sizin karşınızda duramaz. Özellikle yeni kurallar gereği arkadaşlar, siz bonus action'ınızla Sorcerer özelliğinizi aktif ettiğinizde armorunuz da bir artıyor, atak rollarınız da avantajlı oluyor büyülerinizde. Bu tarz büyülerle, anlattığım büyülerle rakibini zayıflatırsın. Kendini korursun, alanı kontrol edersin, savaşı kendi lehine çevirirsin. Daha ne yapacaksın yani? Ben size şunu sormak istiyorum. Favori Sorcerer büyünüz sizin ne? Bu listede gördüğünüz eksik bir büyü var mı? Veya özellikle biz Sorcerer'ların alt sınıfını anlatmıştık videoda, kanalda bulabilirsiniz. O videodaki alt sınıflardan en çok hangisini beğenmiştiniz? Yorumlarda buluşalım ve bu tarz detaylı sınıf içeriklerinin, video içeriklerinin devamı için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Wizard öğrenir, Warlock anlaşma yapar ama Sorcerer gücünü doğuştan alır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.